Telefonun alarmı çalıyor, uyanıyorsun. Parmağın ekrana dokunduğu o anda aslında dünyanın en karmaşık teknoloji zincirinin son halkasına dokunuyorsun. O küçük dokunuşun arkasında milyarlarca transistörün birlikte çalıştığı görünmez bir beyin var. Mikroçip. İşte bu minik parçalar modern uygarlığın görünmeyen kalbi. Ve bu kalbi yöneten, tüm dünyayı kontrol eden tek bir isim var. ASML. Bu bir marka değil, bir ülkenin bile sahip olamadığı kadar stratejik bir güç. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün adını belki hiç duymadığınız ama cep telefonunuzdan savaş uçaklarına kadar her teknolojinin kaderini belirleyen o gizli devi konuşacağız. Anlatacaklarım öyle şeyler ki dinledikçe bir şirket gerçekten bu kadar kritik olabilir mi diye kendinize soracaksınız. Başlamadan önce şu basit soruyu düşün. Bir gün boyunca kaç kez bir ekrana dokunuyorsun? Her dokunuşta milyarlarca elektron saç telinin 10.000'de biri kalınlığında yolların içinde dans ediyor. Bu yollar çip dediğimiz o silikon tabakanın üzerinde lazerle çizilen inanılmaz küçük desenlerden oluşuyor. Ve işte o desenleri çizen makineleri dünyada sadece bir şirket üretebiliyor. ASML. ASML Hollanda merkezli bir firma ama sanıldığı gibi sıradan bir teknoloji üreticisi değil. Dünyadaki tüm ileri seviye çiplerin kalbinde onların geliştirdiği bir teknoloji yatıyor. EUV yani Extreme Ultraviolet. Türkçesiyle aşırı mor ötesi ışık teknolojisi. Bu sistem ışığı öyle bir hassasiyetle kullanıyor ki insan saçından 10 binlerce kat daha ince desenleri çizebiliyor. Kulağa büyü gibi geliyor değil mi? Ama bu büyünün arkasında fiziğin sınırlarını zorlayan gerçek bir mühendislik yatıyor. Şimdi olaya biraz daha somut bakalım. Bir çip üretmek aslında devasa bir şehir planı çizmek gibidir. Ama bu şehir bir kum tanesinin üstüne kuruludur. Yollar, köprüler, enerji hatları hepsi atomların arasına sığmak zorundadır. Bu planı çizecek aracı yani ışığı ne kadar ince kullanırsan o kadar çok detay sığdırabilirsin. İşte EUV yani Extreme Ultraviolet teknolojisinin yaptığı tam olarak bu. Işığı o kadar küçültüyor ki artık transistörleri atom boyutuna kadar işleyebiliyor. Eskiden kullanılan ışık kalın bir kalemle yazı yazmak gibiydi. EUV ise mikroskobik bir lazer neşteri. Bu fark sayesinde aynı silikon yüzeyine 2 kat fazla devre sığdırabiliyorsun. Peki bu ne işe yarıyor? Daha fazla devre demek bir çipin aynı anda çok daha fazla işlemi yapabilmesi demek. Yani bilgisayarın daha hızlı, telefonun daha güçlü, elektrikli aracın beyni daha zeki hale geliyor. Aynı yüzeye daha fazla transistör koyduğunda güç tüketimi düşerken performans artıyor. Bu da hem enerji verimliliği hem de hız açısından devrim anlamına geliyor. Aslında modern dünyanın daha küçük ama daha güçlü mottosunu mümkün kılan şey tam olarak bu. Kağıt üstünde çözüm netti. Ama uygulaması neredeyse imkansızdı. Mikroçip dünyasında mesele ışığın sınırlarını zorlamak. Dalga boyunu ne kadar kısaltabilirsen o kadar küçük ve hassas desenler çizebiliyorsun. EUV teknolojisi ışığın dalga boyunu 13,5 nanometreye kadar düşürüyor. 1 nanometre metrenin milyarda biri. Yani bu ışık görünür ışığın yaklaşık 50 kat daha kısa dalgalı hali. İşte bu yüzden artık atomların arasına desen çizebilecek kadar hassas. Ama bu kadar kısa dalga boyunda ışığı kontrol etmek neredeyse imkansız bir iş. Çünkü bu ışık o kadar enerjik ki camdan bile geçemiyor. Normalde ışığı yönlendirmek için lens kullanırsın değil mi? Ama burada lens işe yaramıyor. Çünkü cam ışığı emiyor. Bu yüzden ASML tamamen yansıtmalı bir sistem tasarladı ve bu sistemde kullanılan atomik düzeyde pürüzsüz aynalar Alman optik devi Carl Zeiss tarafından üretildi. Bu aynalar öyle hassas ki hata payını anlatmak için şöyle düşün. Everest Dağı'nı komple camla kapladığınızı hayal edin. Şimdi bu dev cam yüzeyin üzerinde sadece tek bir toz tanesi olduğunu düşünün. İşte Zeiss'in ürettiği aynalarda izin verilen hata payı bundan bile küçük. O kadar pürüzsüzler ki neredeyse kusursuzun fiziksel karşılığı gibiler. Evet, bu kadar ekstrem bir hassasiyetten bahsediyoruz. ASML bu teknolojiyi 30 yılda geliştirdi. Onlar yapılamaz denilen şeyi yaptı. Amerikan devleri Intel, Japon devleri Canon ve Nikon bu alanda pes etti. Çünkü maliyet, hata oranı ve teknik sınırlar insana imkansız dedirtiyordu.
Ama ASML vazgeçmedi. 1980'lerin sonunda bir garaj şirketi gibi başlayan bu serüven 2020'lere geldiğimizde dünyanın en karmaşık makinesini üreten tek kurum haline dönüştü. Bugün ASML'in EUV makinesi yaklaşık 200 milyon dolar değerinde. Bir tanesi bir Boeing uçağı kadar büyük. İçinde 100 binden fazla parça, 2 kilometrelik kablo ağı, binlerce sensör ve atom seviyesinde çalışan yazılımlar var. Bu makineyi bir ülke satın aldığında aslında sadece bir cihaz değil, teknolojik bağımsızlığını da satın almış oluyor. Çünkü artık o ülke geleceğin yapay zekalarını, otonom araçlarını, süper bilgisayarlarını kendi başına üretebilecek seviyeye geliyor. Ve bunu sağlayan tek kapı işte o küçük Hollanda kasabasında, yani Veldhoven'da. Bu yüzden dünya teknolojisinin kalbi aslında Silikon Vadisi'nde değil, Hollanda'nın sessiz bir köşesinde yatıyor. Bir yangın, bir deprem ya da tek bir ihracat yasağı dünyanın çip arzını, ekonomilerini, hatta orduların kapasitesini bile durdurabilir. İşte bu yüzden ASML sadece bir şirket değil, modern çağın görünmeyen imparatorluğu. ASML'in makinesinin içine baktığında bir fabrika değil, adeta bir bilim kurgu filmindesin. Çünkü orada ışık doğuyor, kontrol ediliyor ve atomların üstüne yazı yazılıyor. Bu makinenin kalbinde ışık yaratma bölümü var. Ama buradaki ışık bizim bildiğimiz sıradan bir ampul ışığı değil. Bu evrenin en asi enerjilerinden biri olan EUV, yani aşırı mor ötesi ışık. Normalde böyle bir ışığı doğrudan üretemezsin. Çünkü doğası gereği yok olur gider. ASML bunu çözmek için neredeyse akıl almaz bir yöntem geliştirdi. Makinenin içinde saniyede tam 50 bin kez iğne ucundan bile küçük, yaklaşık 25 mikron büyüklüğünde minik bir kalay damlacığı havaya fırlatılıyor. Bu damlacık havada süzülürken üzerine 2 kez karbondioksit lazeri ateşleniyor. İlk lazer darbesi damlacığı yayvanlaştırıyor. İkinci ve çok daha güçlü darbe onu plazmaya dönüştürüyor. Plazma demek atomların elektronlarından ayrıldığı aşırı sıcak bir madde hali demek. O anda sıcaklık güneş yüzeyinden bile yüksek. Yaklaşık 220 bin derece. Ve işte tam o anda bu minik plazma topu mikrosaniyelik bir parıltı yayıyor. Bu parıltı insan gözünün göremediği o aşırı mor ötesi ışık. ASML'in tüm sistemi bu anı bekliyor. Çünkü o anlık ışık milyarlarca transistörün haritasını çizecek enerjiyi içinde taşıyor. Şimdi bu ışığı yönlendirmek gerekiyor. Ama ortada büyük bir problem var. EUV ışığı camdan geçmiyor, havada bile ilerleyemiyor. Karşısına çıkan her şey tarafından yutuluyor. O yüzden ASML'in içi tamamen vakum, yani mutlak boşluk. İçeride bir toz zerresi bile yok. Çünkü tek bir toz tanesi bu ışığın gücünü bozmaya yeter. ASML'in kullandığı aynaları düşünecek olursak insanlık tarihinde bu kadar düz bir yüzey daha önce yapılmadı. Işık bu aynalardan sekerek makinenin içindeki bir labirent boyunca yol alıyor. Her sekmede enerjisini neredeyse hiç kaybetmeden ilerliyor ve sonunda hedefe, yani silikon plaka üzerine ulaşıyor. O plaka içinde milyarlarca transistörün oluşacağı düz yüzey. Işık o plakaya ulaştığında desen çizme işlemi başlıyor. Ama bu desenler o kadar küçük ki plakanın hareketi bile milimetrenin milyonda biri kadar saparsa çip çöp olur. O yüzden ASML bu plakayı sabitlemek yerine manyetik levitation sistemiyle havada süzülür şekilde hareket ettiriyor. Yani plaka aslında hiçbir yere temas etmiyor. Altında mıknatıslar var ve manyetik alanla havada tutularak ileri geri milimetrik hareketler yapıyor. Bu platform hem bir savaş uçağından daha yüksek G kuvvetiyle hızlanıyor, hem de durduğu anda bir DNA sarmalının genişliğinden bile küçük bir hata payıyla sabit kalıyor. Düşün, bir yandan saniyede metrelerce hızla gidiyor, bir yandan da atom seviyesinde duraklıyor. Bu fiziğin sınırlarını zorlayan bir dans. İşte bu yüzden ASML makinesi bir üretim cihazı değil, bir mühendislik mucizesi. Her bir EUV sistemi yaklaşık 180 ton ağırlığında. Tam 100 binden fazla parçadan oluşuyor. Kurulumu aylar sürüyor. Sadece aynaların hizalanması bile lazerle yapılan özel ölçüm sistemleriyle gerçekleştiriliyor. Ve bu hizalama sürecinde hata payı bir saç telinin kalınlığının 100 binde biri kadar. Bu kadar hassas bir makineyi çalıştırmak için içeride binlerce sensör sürekli olarak sıcaklığı, basıncı, titreşimi ve ışığın yönünü ölçüyor.
Bu sensörler veriyi anında makinenin beyin kısmına iletiyor. Orada ise ASML'in asıl sırrı yatıyor. Makine içi yazılım sistemi. Çünkü bu sistem yalnızca mekanik değil, aynı zamanda yapay zeka destekli bir otomatik düzeltme motoruna sahip. Yani her desen çiziminde sistem kendi hatasını anında fark edip düzeltme yapabiliyor. Bu özelliğe Metrologic Correction Loop deniyor. Eğer bu yazılım olmasaydı hiçbir çip düzgün çalışmazdı. ASML bu teknolojiyi geliştirebilmek için fizik, optik, yazılım ve kimya alanında 30 yılı aşkın bilgi birikimini tek bir makinede birleştirdi. Bu yüzden bu sistem sadece bir litografi aracı değil, bilim dünyasının ortak aklının ürünü. ASML tüm bu parçaları birleştirerek bir teknolojik orkestra kuruyor. Her nota doğru zamanda çalıyor, her titreşim doğru açıda yansıyor, her ışık fotonu tam yerine ulaşıyor. Sonuç, dünyadaki en karmaşık ve en pahalı makine. Bir anlamda bu cihaz insanlığın fizik yasalına karşı kazandığı en büyük zafer. ASML'in EUV makinesi öyle bir noktaya geldi ki artık bu sadece bir teknoloji değil, bir ülkenin kaderini belirleyen bir güç sembolü haline dönüştü. Düşünsene, dünyadaki en güçlü ordular, en hızlı bilgisayarlar, en akıllı telefonlar hepsi bu makinenin ürettiği çiplerle var olabiliyor. Ama işin çarpıcı tarafı şu: bu makineyi almak için ne kadar paran olursa olsun, eğer izin verilmezse satın alamazsın. Çünkü ASML'in makineleri artık sadece ticari bir ürün değil, Batı ittifakının stratejik varlığı sayılıyor. Bu kararın arkasında yalnızca ekonomi yok, ulusal güvenlik, casusluk endişesi ve teknolojik bağımsızlık yarışı var. ABD bunu fark eden ilk ülke oldu. Çünkü Çin 2020'lerden itibaren kendi çip sanayisini kurmak için Made in China 2025 planını devreye aldı. Ama EUV olmadan en gelişmiş çipleri üretmek imkansız. Işığın o kadar kısa dalga boyuyla çalışan bir sistem olmadan ne yapay zeka çipleri ne 5G işlemleri üretilebiliyor. Yani EUV'ye sahip olan ülkeler geleceğin dijital süper gücü olacak. Sahip olmayanlar da hep geride kalacak. İşte bu fark Washington için bir uyarı sinyaliydi. ABD, ASML'in bu makineleri Çin'e satmasını engellemek için Hollanda hükümetine doğrudan baskı yaptı. 2019'da başlayan bu süreç 2023'te resmi hale geldi. Hollanda hükümeti ulusal güvenlik gerekçesiyle ASML'in Çin'e EUV makinesi satmasını yasakladı. Yani bu makineler artık ihracat lisansına tabi. ASML bu kararı tek başına alamıyor. Her satış Hollanda hükümetinin onayından geçmek zorunda. Neden mi? Çünkü bu makineler sadece çip üretmiyor, bir ülkenin teknolojik bağımsızlığını, hatta askeri gücünü belirliyor. Basit düşün. EUV ile üretilen çipler yapay zeka destekli savaş uçaklarını, hipersonik füzeleri, süper bilgisayarları çalıştırıyor. O yüzden bu makineyi kimin alacağı, kimin alamayacağı artık ticaretin değil, jeopolitiğin konusu. Çin bu yasağı aşmak için kendi litografi makinelerini geliştirmeye çalıştı. Ama aradaki fark yıllarca kapanmayacak kadar büyük. Çünkü ASML'in EUV teknolojisi sadece donanım değil, know-how dediğimiz bilgi birikiminin, mühendislik sırlarının, optik fiziğin, yazılımın ve tedarik zincirinin birleşimi. Öyle bir sistem ki en küçük bir bileşen eksik olsa çalışmaz. Yani Çin parayı verse bile bu parçaları tek tek alamıyor. Çünkü her biri ihracat kontrolüne tabi. ABD'nin Chips Act yasası Japonya ve Hollanda ile yaptığı gizli anlaşmalarla bu zinciri tamamen koruma altına aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bir teknolojik NATO bloğu oluşturdu. ABD, Hollanda ve Japonya artık çip üretim ekipmanlarını kimin alabileceğine birlikte karar veriyor. Hedef açık: Çin'in en ileri çipleri üretmesini engellemek. Çünkü eğer Çin bu seviyeye ulaşırsa Batı'nın dijital üstünlüğü sarsılır. ASML bu noktada ilginç bir şekilde arada kalmış durumda. Çünkü o aslında bir ticari şirket. Onlar için müşteri. Ancak artık sadece müşterilerine değil, ülkelerin çıkarlarına hizmet eden bir kurum haline geldi. Bu durum ASML yöneticilerini bile rahatsız ediyor. Şirketin CEO'su Peter Wenning defalarca biz silah üreticisi değiliz, teknoloji üreticisiyiz dedi. Ama dünya düzeni buna izin vermiyor. Çünkü artık çip üretmek silah üretmekle eşdeğer sayılıyor. Çin bu yasağın ardından biz kendi EUV'mizi yaparız dedi. Ama sorun şu: bu teknoloji bir kişinin ya da bir şirketin değil, onlarca ülkenin, binlerce bilim insanının 30 yıl boyunca oluşturduğu bir bilgi birikimi. Bir ülkenin sıfırdan bunu kopyalaması için en az 20 yıl,
trilyon dolarlık yatırım ve dünyadaki en hassas optik üretim altyapısına sahip olması gerekiyor. Bu da pratikte imkansız. Çünkü EUV'nin kalbinde kullanılan aynaların pürüzsüzlüğünü dünyada üretebilen sadece Zeiss var. Onun da Almanya'da olduğunu söylemiştim. Yani Çin kendi makinesini kursa bile o aynaları yapamazsa sistem çalışmaz. İşte bu yüzden ASML'in tekel gücü sadece ticari değil, fiziksel olarak da kırılamaz. Çünkü bu sadece bilgiyle değil, maddesel sınırlarla korunuyor. Bir başka deyişle bu teknolojiyi çalmak bile işe yaramıyor. Nitekim 2019'da ASML'in Kaliforniya'daki bir yan şirketinde çalışan mühendislerin Çin bağlantılı bir firmaya bilgi sızdırdığı ortaya çıktı. Mahkeme kayıtları yazılım kodlarının ve sistem planlarının çalındığını kanıtladı. Ama bu bilgiler Çin'in işine yaramadı. Çünkü EUV sadece yazılımla açıklanabilecek bir sistem değil. Her bileşen kendi içinde bağımlı. Tıpkı bir orkestradaki enstrümanlar gibi. Tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bu olaydan sonra Hollanda ve ABD güvenlik protokollerini daha da sıkılaştırdı. Artık ASML'in tesislerine giren her mühendis, her tedarikçi, her taşeron bile özel izinle çalışıyor. Şirketin içinde casusluk girişimlerine karşı ayrı bir güvenlik ekibi var. Yani bu makine artık sıradan bir sanayi ürünü değil, devlet sırrı kategorisinde. ASML'in bu konumu dünyada başka hiçbir şirkette yok. Ne Tesla, ne Apple, ne de Samsung böyle bir ayrıcalığa sahip. Çünkü onların ürettiği şeyler tüketicilere ulaşır. ASML'in ürettiği şey ise geleceği şekillendirir. Ve bu yüzden bu makineyi almak sadece para değil, izin meselesidir. Paranız olabilir ama izin yoksa ışık yoktur. Ve ışık yoksa teknoloji de yoktur. İşte modern çağın görünmez denklemi bu kadar basit. ASML bir makine üreticisi olarak yola çıktı ama bugün gezegenin teknolojik nabzını elinde tutuyor. Onların bir makineyi kime satacağına dair imzası bir ülkenin geleceğini değiştirebiliyor. Bu yüzden artık çip savaşları sadece laboratuvarlarda değil, diplomasi masalarında da veriliyor. Çünkü kim EUV'ye sahipse geleceği o yazıyor. Kim sahip değilse sadece seyrediyor. Gördüğünüz gibi mesele sadece bir makine değil. ASML aslında görünmez bir imparatorluk kurdu. O kadar sessiz ama o kadar güçlü ki adı geçmese bile her hayatın içinde. Sabah telefonunu açarken, akşam arabandaki navigasyonu kullanırken, hatta gökyüzünde süzülen bir uydunun kamerası çalışırken bile o ışığın izi var. Işığın kendisi görünmez ama etkisi tüm gezegeni sarıyor. ASML bunu başardı. Dünyanın fiziğini, ekonomisini ve siyaseti aynı hizaya getiren bir sistem kurdu. Artık mesele kim daha çok üretir değil, kim ışığa hükmeder. Çünkü o ışık olmadan hiçbir teknoloji nefes alamaz. Bu videoda anlattığım her şeyin arkasında tek bir cümle yatıyor. Modern dünyanın görünmez lideri artık çelik değil, silikon. Artık petrol değil, foton. Ve bu ışığı kontrol edenin elinde dünya var. Belki de tarihte ilk kez bir ülke değil, bir şirket insanlığın kaderini şekillendiriyor. Ve bu fark edildiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte o yüzden biz hızlı şarj olarak bu tür konuları anlatıyoruz. Çünkü teknoloji sadece ürün değil güç demek ve o gücü anlamadan geleceği tahmin edemezsiniz. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü burada sadece haber anlatmıyoruz, geleceği okuyoruz. Siz de bu yolculuğun bir parçası olun. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Çünkü en değerli fikirler sizin yazdıklarınızdan doğuyor. Işığın nasıl çalıştığını anlattık. Şimdi o ışığın nereye yöneleceğini birlikte keşfedeceğiz. Görüşmek üzere dostlar.